Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yükselişine ve rekor kırmaya sürdürürken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde dünü %1,66'lık değer kazanımı ile 1784 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 50,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %5,81 ile inşaat sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %4,17 ile spor endeksi oldu. Buna karşılık kurdaki yükseliş eğiliminin de devam ettiği görülürken dolar Türk lirasında 13,42 ile tarihi rekor zirvelerin yaşandıktan sonra bir miktar geri çekilmelerin hız kazandığını gördük. Gün içerisinde de volatilite, oynaklık artış gösterirken Türkiye'nin risk birimi CDS puanı 489 puana yükselirken son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Risk birimindeki artış ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçlar yaratabilecekken Merkez Bankası kurdaki sert yükselişin ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerine arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amaçlı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlendirmelerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumlu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur ifadelerini kullandı. Bugün yurt içerisinde imalat güveni ve kapasite kullanım oranlarımız açıklanacak. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde de alımların eğilimi devam ederken bugün takip edeceğimiz seviye 1753 noktası olacak. 1753 seviyesinin üstündeki alış eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin kırılması halinde de satışların başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca kurdaki yükseliş beklentimi de sizlerde burada vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri dün Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme öncüsü olarak gösterilen imalat PMI verisi beklentilerin altında 59,1 puan olarak açıklanırken son 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken diğer gösterge olan hizmet PMI verisi de benzer şekilde beklentilerin altında 57 puan seviyesinde açıklandı. Bazı malların arzında yaşanılan darboğazın devam etmesi üreticilerin ham maddeye ulaşmada sorun yaratırken imalat sektörü üzerinde baskı yarattığını da söylemek isterim. Koronavirüste yeni bir dalganın oluşabileceği haberleri de hizmet sektöründeki toparlanmanın yavaşlanmasına neden olurken dün dolar endeksinde 96,40 seviyesi civarındaki yatay seyreden buralardan kar satışlarının gelip gelmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Ancak dolar endeksinde yükseliş, yani küresel bazda güçlü dolar beklentimi koruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yükseliş eğilimi sürüyor. Dün bir ara %1,6790 seviyesine kadar yükselen faizlerin bu sabah
%1,6350 civarında işlem görüyor. Önümüzdeki dönemlerde Fed'in gaza basması ile birlikte dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam edeceği görüşümü koruyorum. Bu bağlamda ons altındaki düşüş beklentim de devam ediyor. Özellikle doların küresel bazda güçlendiği ortamda ons altındaki yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde tamamlarken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir veri akışı olacak. 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi %2,2 olarak açıklanması beklenirken arz tedarikindeki sorunlar ve artan enflasyonun büyüme üzerinde nasıl bir etki yarattığını göreceğiz. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 259 bin kişi olarak açıklanması beklenirken istihdamdaki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Şu an haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi öncesi ortalamalarına geri çekilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının son dönemde tüketici eğilimlerini takip ederken ayrıca tasarruf eğilimlerinde mi yoksa harcama eğiliminde mi olduklarını göreceğimiz kişisel gelirler verisi aylık bazda %0,2 beklenirken kişisel giderler verisi ise aylık bazda %1 geleceği tahmin ediliyor. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık bazda %0,2 gelmesi beklenirken çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise %0,5 açıklanması öngörülüyor. Bunun dışında yeni konut satışlarında 800 bin adet gelmesi beklenirken gelecek veriler bugün piyasanın yönünü tayin edebilecekken Fed'in Kasım ayına ilişkin gerçekleştirdiği faiz kararının toplantı tutanakları da bu akşam saatlerinde yayınlanmış olacak. Ben her ne kadar Fed toplantı tutanaklarından bir şey beklemesem de enflasyon, büyüme, istihdam ve faiz noktasında yapılacak açıklamaları da tabii ki de yakından takip edeceğim. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde büyüme verisinin öncü göstergelerinden kabul edilen imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 58,6 puan seviyesinde açıklanırken diğer bir gösterge olan hizmet PMI verisi de buna benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde 56,6 puan seviyesinden açıklanırken son 3 ayın en yüksek seviyesinde yükseliş gösterdiğini gördük. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel, Euro bölgesinde enflasyonun orta vadede %2 hedefine doğru düşeceğini öngörmeye devam ettiklerini, ancak enflasyonun için risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı. Euro bölgesinde enflasyondaki yükselişe dair endişeler sürerken Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyonun Kasım ayında %6'ya yaklaşması bekleniliyor. Pandemi acil varlık alım programının Mart ayında sona ermesinin beklediği ifade edilirken dün Euro dolar paritesinde yatay eğilim hakimken aşağı yönlü baskının da sürdüğünü söyleyebilirim. Euro Türk lirası tarafında ise Türk lirasının zayıflaması ile yeni tarihi rekor zirve olan 15,15 Türk lirası seviyesi test edildikten sonra bir miktar geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Fakat kurdaki yükseliş beklentimi de sürdürüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün tarihinde en yüksek oynaklık ile 13,46 Türk lirasının zirve seviyesini test ettiğini gördük. Özellikle hızlı yükselişlerin sonrasında geri çekilmelerin kısa zaman diliminde gerçekleşmesi alış ve satış aralıklarındaki açılan makasa da neden oldu. Bugün yurt içerisinde güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yakından takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde
büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının önemli veriler arasında görüyorum. Tüm bu yaşanan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 13,25 ve 13,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 12,50 ve 12,15 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda tarihi gün oynaklığı ile 15,15 Türk lirasına sert yükselişi sonrasında dün gün içerisindeki bu seviyenin de test edildiğini gördük. Bugün Almanya'da ifo iş ortamı takip edilirken yurt içerisindeki güven endeksleri ile kapasite kullanım verileri ön plana çıkıyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini beklediğim Euro Türk lirasında 15,17 ve 15,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 14,40 ve 14 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.